Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Splash kazağın bir başka versiyonunu çalışıyoruz. Bu kış splash kazaklarımız, yeni sezonun splash kazağı bu videodaki gibi olacak. Öyleyse hangi ipleri kullandığımla başlamak istiyorum. Yarn Jeans'in Splash serisinin yeni sezon 2 rengini, geçen sezondan da bir rengini kullanıyorum. Geçen sezondan olan rengimiz şurada hemen 945. Yeni sezondan olan renklerimiz de 951 ile 953. Etrofil Jeans'in moru 37'si ile de birleşiyoruz. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl aileme destek olmak için butonu tıklayıp kendinize göre olan seçeneği tercih edebilir, bana destek olabilirsiniz. Tüm destekçilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu görmüş olduğunuz klasik Gorgeous motifimizin ilk 3 sırasını örerek hazırlıyoruz yuvarlak motiflerimizi. Bu yuvarlak motiflerimin tam olarak çapı şöyle bir bilgi olarak bırakayım. 9 santim çapı var. 82 tane hazırlayacağız bu yuvarlak motiflerden. Bu 82 tane motifin ön ve arkasını diğer kazağa göre farklı sistemle birleştireceğiz. Böyle kademe kademe izleyerek devam etmenizi tavsiye ederim. İlk yaptığımız kazakla birleştirme yöntemimiz bir hayli farklı olacak zira. Öyleyse siz hala abone değilseniz hemen şu alttaki butona tıklayarak abone olun. Yapıma geçelim. Kazaktaki bütünde uygulayacağım birleştirme tekniğini size kol motiflerinde göstermek istiyorum. Kol için 12 tane motif ayırıyoruz. 12 artı 12 hem sağ hem sol kolumuza. Şimdi bunun üstünde gösterdiğim birleştirme tekniğini siz kazağımızın bütününe uygulayacaksınız. Öyleyse başlayalım birleşmeye. Gördüğünüz sistemle birleştirmek istediğim yöntemle önüme motiflerimi dizdim. Şimdi hemen İlk motifimden başlayacağım. Şöyle sırasıyla da üst üste katlıyorum. Üstten alıp birleştirmeme devam edeceğim. Katladığım, önce dizmek istediğim şekilde, eklemek istediğim şekilde önüme dizdim. Sonra onları üst üste koyarak sırasıyla ekleyeceğim. Hemen birlikte başlayalım. Motifimizi, yuvarlak motifimizi kareye çevirirken nasıl da birleşeceğimizi görelim. İlk olarak bu kazağın yapımında 3,5 milim tığ kullanıyorum. Siz elinize göre değerlendirin. Eğer eliniz sıkıysa daha büyük milim tığ kullanabilirsiniz. 4 milim, 3,75 milim gibi. Zira ben döküm seviyorum kazakta. Kalıp gibi durmasını değil, dökümlü durmasını istiyorum. Bunun için de elim oldukça gevşek örebildiğim, rahat örebildiğim halde yine de büyük milim tığla çalışıyorum. Altını çizerek bunu da söylemek isterim. İlmeğimi çıkarttıktan sonra tığın üstüne ipimi 2 kere doladım. 2 kere doladığım tığımı motifin herhangi bir boşluğuna batıyorum ve içinden ilmek çıkartıp 2 kere de dolamıştım biliyorsunuz. 3 kere de çıkacağım. 1, 2 ve şöyle alayım 3. Şunu da şöyle yapayım. Daha sonra tığın üstüne 2 kere daha ipimi doluyorum. Buradaki ipi de alıyorum. Boşluğa batıyorum ve yanına hemen ikinci ikili trabzanı örüyorum. İlmeğimi çıkarttım. 1, 2 ve 3 kere de çıktım. Yine 2 kere doladım. Yine aynı boşluğun içine geldim. 1, 2, 3 kere de çıktım.
Köşenin ilk üçlü grubunu ördükten sonra tığımın üstüne ipimi alıyorum. Hemen yanındaki boşluğa 1, 2, 3 kere de çıktığım trabzanlar örüyorum. Ama bir kere doluyorum. 1, 2, 3 köşedeki gibi 2 kere dolayıp değil, bir kere dolayıp 3 kere de çıkıyorum. Hemen yanına da ikili trabzan. 3 tane. Şimdi sıra tekrardan bir dolayıp 3 kere de çıktığım trabzan gruplarında. Bir, 2, 3. Tığın üstüne yine 2 kere doladım. Boşluğa geldim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 kere doluyorum. Köşede olduğum için 3. Ortada 2 zincirim var. Yine 2 kere doluyorum. Köşenin diğer üçlü trabzanla üçlü grubunu tamamlıyorum. Şimdi tekrardan sıra bir dolayıp 3 kere de çıktığımda bir doluyorum, batıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ortaya da yine normal ikili trabzanlarımı örüyorum. Hemen yanına 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Üçlü. Gene 3 kere de çıktığım gruplar ve köşenin burada tekli grubunu hazırlıyorum. Bir üçlü grubumu hazırlayıp diğer motifi alıp birleşmeye başlayacağım. Şimdi 1, 2 zincir çektim. İki kenarını örüyoruz. İlk motifimizin iki kenarını ördükten sonra diğer köşenin bir grubunu örünce hemen sıradaki motifi alıyoruz ve tığın üstüne yine ipimizi 2 kere dolayıp her iki motifin de ön yüzü bize bakarken birinin ortasına batıp 1, 2, 3 kere de çıktığımız üçlü grubu örüyoruz. Daha sonra motifleri sırt sırta verdirip, yani motifler şöyle ekleniyor ya, sırt sırtalar. Karşısındaki denk gelen boşluk, ki o boşluk burasıdır. İlmeği oradan geçiriyorum. Geçirdim. Tığın üstüne ip alıyorum ve hemen yandaki boşluğa gelip sıradaki 3 kere de çıktığım trabzanları örüyorum. Bir dolayıp 3 kere de çıktığım. Yine tığdan çıkıyorum. Karşısındaki denk geldiği boşluğa batıyorum. İlmeğimi oradan geçirip tığın üstüne ip alıyorum. Sırada ikili trabzanlarım var. Çıkıyorum. Karşısındaki yine denk geldiği boşluktan ilmeğimi geçiriyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Buraya gelip yine 1, 2, 3, bir dola, 3 çık yapıp tığdan çıktım. Son artık bu. Köşeden önceki son boşluk. Tığın üstüne artık 2 kere ipimi doluyorum. Çünkü köşeyi öreceğim. Geldim. 1, 2, 3. 2 dola. 1, 2, 3. 2 dola. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum. Köşede olduğum için bir zincir çekip tığdan çıkıyorum. Köşeye batıp ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra bir zincir daha çekiyorum. 2 kere dolayıp bu motifimin iki kenarını örüyorum. Nasıl örüyoruz? Aynı mantık devam ediyor. Köşenin diğer üçlü grubunu örüyorum. Üçlü trabzanla sırasıyla 1, 2, 3 kere de çıktım. Üçlü trabzanlarım ama bir dolayıp ortada ikili trabzan. Tekrardan bir dola 3 çık ve köşedeyiz. Köşede de ne yapıyorum? Yine 2 dolayıp 3 çıkıyorum.
Arada 2 zincir, 2 dola, iki motifi üst üste eklemeyi böylelikle görmüş olduk. Şimdi bunun üstüne eklediğim gibi motifimin uzunlaması 4 olduğunu için 4 tane, yani yanına 2 tane daha motif ekleyeceğim. Ne yapacağım? Bu kenarı aynı burada nasıl yapmıştım? Şu üçlü trabzanın tek köşesini örene kadar geleceğim. Sonra sıradaki motifi alıp bunun üstüne eklediğim gibi bir daha ekleyeceğim. Bir kere daha tekrarlayacağım. Bunu dörtlü hale getireceğim. Dörtlü hale getirip buluşalım. 4 tanesini şu şekilde gösterdiğim gibi ekledim. Şimdi üstteki kenarı artık bittiği için üste doğru da eklemeyeceğim. Buraya geldikten sonra dönüş yapacağım. Şimdi buraya kadar kenarı öreceğiz. Diğer kenarı da öreceğim. Sonra şuradaki geçişi birlikte yapalım. Döndüm, geldim. Şimdi burayı birlikte geçelim istedim. Buradaki tekli grup olan üçlü trabzanların ikincisini hemen köşeye gelip örüyorum. Daha sonra burada bir zincir çekiyorum ve şu ikisinin oluşturduğu boşluğa batıp ipimi kaydırarak geçiriyorum. Daha sonra yeniden bir zincir çekiyorum ve buradaki köşeye gelip yine 2 kere dolayıp 3 kere de çıktım. Üçlü trabzan grubumu örüyorum. Sonra sırasıyla bir kere dolayıp 3 kere de çıktım trabzan grubum. İkili trabzanım ve tekrarını yapıyorum. Nereye kadar? Hemen şurayı da örüp göstereyim. Şimdi bu ilk sırayı tamamlamış olacağım buraya kadar geldiğimde. Buraya kadar geleyim. Sonra bir üst sıraya ikinci sırayı nasıl öreceğiz onu göstereyim. Buraya diğer motifi, hemen onun yanına diğer motifi, yani dörtlü oluşturmayı gösterdikten sonra zaten siz dilediğiniz kadar yuvarlak motifi birbirine ekleyebileceksiniz. Dediğim yere kadar örerek geldim. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim ve sıradaki motifimi alıyorum. Her iki parçanın ön yüzü bana bakarken burada köşeye ördüğüm üçlü grubun üstüne 2 zincir çekip tığın üstüne ipimi 2 kere doluyorum. Daha sonra yeni motifin herhangi bir boşluğundan batıp 3 tane üçlü trabzanımı yan yana örüyorum. Aynı sizlere göstermiş olduğum teknikle birleşmeye başlıyorum. Arkasından batıp ilmeğimi geçirip bir kere doluyorum ve yandaki boşluğa gelip 1 2 3 1 2 3 1 2 3 kere de çıktığım trabzanları örüp karşısındaki boşluktan alıyorum. Tığın üstüne ipimi alıp sıra ikili trabzanımda. Tekrardan tığdan çıkıyorum, batıyorum, ilmeğimi alıyorum ve 1 2 3 bir dolayıp 3 kere de çıktığım trabzanlarımı örüyorum. Çıktım, buradan battım. Tekrardan 2 kere dolayıp köşedeyim. Şimdi köşenin ilk üçlü grubunu ördükten sonra artık kesiştikleri noktaya, 3 motifin kesiştiği noktaya batacağım. Üçlü trabzanlarla üçlü grubumu örüp bir zincir çektim. Sonra şöyle yatırdım ve hemen ikisinin kesiştiği yere batıyorum. Ve oradan battıktan sonra ilmeğimi alıp geçiriyorum. Daha sonra bir zincirimi çekip 2 kere doluyorum ipimi ve bu kenarı bu sonuna kadar örüyorum. Bir diğer
motifi, yani dördüncüyü de nasıl eklediğimi size göstermek üzere. Buraya kadar geleyim. Dördüncüyü eklemeyi görelim. Dediğim gibi köşeye kadar geldim. Şimdi buraya dördüncü olan, yani şu dördüncü grubu yapmaktan bahsediyorum. Yoksa totalde 6. motifimiz. Alıyorum dördüncü motifi. Hemen başlıyorum. Yine ön yüzleri bana bakarken yeni motifin bir boşluğuna köşeyi çalışıyorum. 2 dolayıp 3 kere de çıkıyorum. Döndürüp şu boşluktan ilmeğimi geçirdikten sonra boşluğun içine bir dolayıp 3 kere de çıktığım trabzanları örüyorum, çıkıyorum, karşısından batıp geçiriyorum. Şimdi burada sıra ikili trabzanlar. Yine çıktım, yine battım, çıkarttım. 1 2 3 bir dola. 1 2, ay şunu almamışım şuradan. 1 2 3 1 2 3 çıktım. Şimdi köşedeyim. 2 kere de dolayıp 3 kere de çıktım. Uzun bacaklarımdan oluşan üçlü grubumu ördüm. Bir zincir çektim. Bakın tam olarak buradayız. Çektim. Ne yapıyorum? Üçünün kesiştiği yerin tam ortasını bulup batıyorum. Oraya battıktan sonra ilmeğimi alıp o battığım yerden geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve ipi 2 kere dolayıp aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Pardon, üçlü trabzanımı. Ve tığdan çıkıyorum. Çünkü neden? Bu ve bu iki kenarı da birleştireceğim. Karşılığındaki boşluk burasıdır. O boşluktan ilmeğimi geçiriyorum. Sıradaki boşluğun içine bir dolayıp 3 kere de ördüğüm trabzanlarımı tamamlıyorum. Çıkıyorum. Karşısındaki boşluk. Çıkıyorum. 1 2 3. Yine sonra 1 2 3 bir dola 3 kere de çık grubundayım. Çıktım. Evet, son köşesindeyim şimdi burada. Birleşeceğim bunu da. Bir zincirimi çektim. Şimdi buradaki köşeye yine bulup batıyorum ortasını. Ve bir zincir çekip bu kenarı örmeye başlıyorum. İşte buraya kadar gösterdiğim kısımla siz kazağımızın bütününü birleştirebilirsiniz. Çünkü birleşme mantığımız budur. Şimdi ben ne yapacağım? Hemen hop bu kenarı örüp bunların ortasına yerleştirdiğim gibi bunu da bu araya yerleştireceğim. Dördüncüyü yaptıktan sonra burayı geçtiğim gibi onun üstüne geçip diğer 3. sırayı öreceğim ve 12 tane kol motifimi böylelikle birleştirmiş olacağım. 4 çarpı 3 motif 12 tane kol motifini eklemiş oldum. İşte 12 tane bu kol motifini eklediğim gibi aynen diğer beden motiflerini de ekleyeceğiz. Böyle 2 parça hazırlayacağız. Şimdi beden motiflerini nasıl eklediğimizi de birazdan size gösteriyorum. Bu motiflerden 36 tanesini bakın gösterdiğim şekilde. Şimdi bakın şöyle geliyorum.
36 adetini upuzun bir parça olarak birleştiriyoruz. Bir kenarını açık bırakıyorum sadece. Ne yaptım? Upuzun bir parça ördüm. Sonra döndüm, geldim. İşte bunu buna, bunu buna, bunu buna, buna diye upuzun bir 12 motifle oluşan parça ördüm. Sonra 12 motiflerin ilk 12 motifli ördüm. Hop döndüm, geldim. Bir sıraya geçtim. Bunun üstüne bunu, bu ortaya bunu, buraya bunu. Bu sırayı tamamladım. Oldu 24 parça. Tekrardan kenarına geçtim. Geldim diğer 12 taneyi eklemeye. Onu da sırasıyla böylece birleştirdim. Geldim. En son o kenarı da geçtim. Bir kenarı açık bırakacak şekilde 36 motifli parçamı aldım, geldim. Şimdi bu parçayı ikiye katlıyorum. İkiye katlıyorum ve şöyle göstermek isterim. İkiye katladıktan sonra bu kenarı bu kenarla birleştireceğim. Birleştirirken tabii ki aynı zamanda kol altından bütün bedeni birleştirmiş olacağım. Yani bu şöyle bir görüntü, bakınız. Benim burayı da birleştirdiğim kol altındaki kısmı bütün de birleşmiş olacak. Daha sonra yukarıki parçaları eklerken ne yapmış olacağım? Hem kol evimi oluşturmuş olacağım. Yani üst parçalarla kol evimiz oluşacak. Alt, kol altından itibaren 3 sıra olacak. 82 motifin 36 tanesini bu şekilde birleştirerek alt bedeni oluşturuyoruz. Bunu böyle üst üste koyduğumda kaç santim size ölçü vermek isterim. Bu kazağımız bizim şöyle söyleyeyim 65, yani bayağı büyük bir parça. Büyük bedenler değerlendirsinler isterim. Tabii ki küçük bedende de böyle oversize giymeyi seviyorsanız şayet gayet güzel olacaktır. Yani oversize bir bedende de. Ancak asıl 40 beden üstünde 42, 44, yani şöyle söyleyeyim aslında 52 bedene kadar çok uygun bir kazak örüyoruz. Öyleyse birleştirelim. Şu köşeye kadar gelmiş bir zincir çekmiştim. Şimdi yan tarafla birleştirmeye başladık. Hemen buradan batıyorum ve ilmeğimi içinden geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. 2 kere doladığım ipimle köşeye üçlü trabzanlarla üçlü grubumu örüyorum. Daha sonra tığdan çıkıp hemen şuradaki boşluktan ilmeğimi geçiriyorum. Buradaki boşluğun içine de batıp bu defa bir dolayıp 3 kere de çıktığım trabzanlarımı örüyorum. Çıktım, hemen arkadan aldım, battım. Buraya geldim. Üçlü trabzanlarımı örüyorum. Gruplarımı burada ikili trabzanla ördüm. Bir dola, 3 kere çık. Şimdi bu köşedeki geçişi birlikte göstermek istediğim için oraya kadar beraber örelim dedim. Buraya geldiğimde ise artık bu köşenin içine ilk olarak 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra hemen şu arkada birleştirdikleri kısım vardı ya, şu motifin. Hemen onun içine batıp ilmeğimi oradan bir geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve hemen buradaki ortaya gelip arasından ilmeğimi çıkartıyorum ve şöyle şuradaki açıklığı bir nebze daha toparlayabilmek için tekrardan bulunduğum yere batıp arasından kaydırarak ilmeğimi geçiriyorum. Orada minik bir toparlama yapıyorum. Sonra bir zincirimi çekiyorum. 2 kere doluyorum. Buraya gelip şuradaki açıklığı toparlayıp devam etmek amacım. Yandaki görüntü ayrık olmasın diye. 3 tane
üçlü trabzanımı ördüm, çıktım. Şimdi tekrardan şuraya kadar yapacağım işlem aynı. Şurada kapanışı birlikte yapalım. Sonuna kadar geldiğimde de köşeye diğer üçlü trabzanlarla olan grubumu örüyorum ve burada artık bir zincir çekip buradaki köşeden geçirip ilmeğime bir zincir daha çekiyorum ve ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batarak kaydırma yöntemiyle geçirip burayı güzelce kilitliyorum. İpimi kestikten sonra kol altından itibaren bedeni tamamlamış olduk. Hemen şöyle göstereyim sizlere de. Şimdi bedenin diğer üst parçalarını eklemeye geçeceğiz. Üst bedenin ilk olarak arka kısmını ekleyeceğim. Bunun için de 12 parçanın eklenmişine ihtiyacım var. 6 çarpı 2 olarak 12 parçayı bu şekilde ekliyoruz. Daha sonra uzun kenarı açık kaldığından uzun kenarını bu şekilde birleştireceğim. Şöyle göstermek isterim. Böylelikle arkayı birleştirmiş olacağız. Bunun için ilk yapmam gereken bir köşesinden batıp uzun kenarı bunun 6 tane motifine birleştirmek. Aynı yan tarafı birleştirdiğim gibi uzun parçayı büyük parçanın 6 motifinin üstüne ekliyorum. Birleştireceğim kısımları şu şekilde önüme aldım. Bu köşede bir zincir çekmiştik. Hemen buradaki bu motifin şöyle göstereyim. Şu köşesinden tığdan çıkıyorum. Bakın. İkisinin kesiştikleri yerin köşesinden yine batıyor, ortasından yine batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 kere dolayıp aynı köşenin içine 3 tane üçlü trabzanımı örüyorum. Ağız alışkanlığı ne fena ya. Buradan çıktım, hemen ilmeğimi aldım, geçirdim. Yan tarafını birleştirdiğimizin aynı tekniği, hiçbir farkı yok. Bunu buraya birleştirelim. Şu ortada yaptığım işlem yanı yaparkenki işlem, biraz önceki. Arka parçayı yerleştirmiş olduk böylelikle. Yani uzunlukta totalde parçamız 5 motif oldu. 1, 2, 3, 4 ve 5 gördüğünüz üzere. Şimdi bunu hemen çeviriyorum. Burası arka yüzü biliyorsunuz. Burası da bizim ön yüzümüz. Bu defa da ön yüze buradaki gibi 2 parça yerleştirmeyeceğim. Çünkü yakada bir açıklık yaratmak istiyorum. O açıklığı vermem için de sağ ve sol omuzlarda önde eksiltme yapacağım. Omuzları ayrı birleştireceğim. Bunun için 6 tane motifi birleştirip şu şekilde geliyorum. Bakın. 6 motifimi birleştirdim. Bu 6 motifi ise buraya yerleştireceğim. 6 motifim yeri burası. 6 motifi de tam olarak arkayı size gösterdiğim gibi birleştireyim ama sadece alt kenarı birleştiriyorum. Yanlar açık kalacak. Çünkü yanlardan aynı zamanda 4 motiflik kol evimi de oluşturmaya başlamış oldum. 6 motifi de yerleştirdim. Şimdi 2 buradan yukarı ile birleşeceğim. 2 de buradan. Yani kol evini oluşmuş. Şimdi burada birer açıklık vardı ya. Buraya bir motif yerleştireceğim. Bir de buraya. Aynı zamanda yanı birleştirmeyerek 4 motiflik kol evini de oluşturmuş olacağım. Şimdi 2 motifi buraya yerleştirirken hem bu alt kenarla hem de arka motiflerin 2 motifin üst kenarıyla birleşeceğim. İki taraf için de aynı şeyi yapacağım. Şimdi bir tarafını ben yapayım. Diğer tarafı da beraberce yapalım.
Şöylece önüme yerleştirdim. Ters çevirdim bana doğru birleştireceğim için. Bakın bunu böyle birleştireceğim. Buradan yani şu kenardan başlayıp böyle geleceğim. Bunu da bu kenardan başlayıp böyle geleceğim. Göstermek istedim size. Hangi yere hangi motifi koyacağımı da karar verdim. Şimdi ekleme kısmına geçiyorum. Bir tarafını yapayım, diğer tarafı birlikte örelim. Sözünü ettiğim şekilde iki motifi buraya yerleştirdim. Sıra şimdi buradaki iki motifi şuraya yerleştirmekte. Sizle birlikte yapalım istiyorum ki hani aklınızda soru kalmasın. Bir kere şöyle önüme alıyorum. Ekleyeceğim motiflerimi de alıyorum hemen yanıma. İlkinin hemen köşesine bir üçlü grubu örüyorum üçlü trabzanlarla. Daha sonra bir zincir çekeceğim. Ve şuradaki görmüş olduğunuz şu ikisinin kesiştiği yerin içine batıp ilmeğimi oradan geçiriyorum. İlmeği buradan geçirdikten sonra bir zincir çekip yine bu köşeye geliyorum. Ve bu köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra karşıyla birleşiyorum. Aynı size göstermiş olduğum yöntemle şuraya kadar bir kenarı birleşip geleyim. Köşeye kadar geldim mi burada bir zincir çekiyorum. Burayla hemen şu motifin şurasındaki ortalarıyla birleşip ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum ve bir kenar daha örüyorum. Yukarıya doğru şuraya kadar geliyorum. Bir kenar daha tamamladım. Şimdi sıradaki motifi bakın hiç arkayla birleşmeden sıradaki motifi alıyorum. Burada bir zincir, iki zincir çekip hemen sıradaki motifin boşluğunun içine örmeye başlıyorum üçlü grubumu. Aslında bu kısmı şuraya bunu nasıl yerleştireceğimi biliyorsunuz. Hani dördüncü motifi yerleştirirken bunu nasıl yapıyorsam şimdi buraya kadar geleyim bunu ekleyip. Böylece ne yerleştirdim. Şimdi bu kenarı dümdüz hiçbir yerle birleşmeden örüyorum. Bir kenar halinde örüyorum. Burada köşenin bir üçlüsünü örüp tekrar geri geleceğim. Köşeye kadar geldim. Dediğim gibi ördüm. Şimdi bir de zincir çektim. Hemen arkadaki parçanın üst iki kenarına iki motifi birleştireceğim. Kol evim de oluşmuş oldu böylelikle. Buradan alıp hemen ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çekip bu köşenin diğer üçlüsünü örerken de üstteki motiflerin iki kenarlarını birbiriyle birleştiriyorum ve omzumu oluşturuyorum. Yani buraya kadar birleşeceğim. Sonra buraya kadar da örüp tamamlayacağım. Yeri belli bitireceğim yer. Şimdi bu üst iki kenarı birleştireyim. Buraya kadar geldim. Şimdi buradaki başladığım köşe trabzanların ilkinin tepesinden kaydırarak geçiriyorum. Ve güzelce kitleyip kol hariç bütün beden motiflerini yerleştirmiş oldum yerine. Şöyle göstereyim hemen. Yani 58 tane motifimiz var burada. Arkada motiflerimiz 3, 6, 5 sıra biliyorsunuz. Arkası 30. Ön taraflarda 28 tane. Yani toplamda 58 tane motif bedende. Kollara da biliyorsunuz 24 motifi eklemiştik 12 artı 12 olarak. Ama kolları yerleştirmeden evvel şöyle boyun kısmında bir yuvarlama, minik bir yuvarlama işlemi yapmak istiyorum. Hemen ilmeğimi çıkartıp yaka kısmını toplamaya başlıyorum. Bunun için de
böyle önüme yatırdım. Arka kısımdan başlayacağım. Şuradaki normal bir trabzanın, arkadan trabzanın tepesine batıp ikili trabzanımı örüyorum. Yanındaki trabzanın tepesine de ikili trabzanımı örüyorum. Yanındakine de ta ki köşe boşluğuna gelinceye kadar. Köşe boşluğuna geldiğimde ise bir tane buraya örüyorum. Tığımda tutuyorum. Bir tane şu hepsinin kesiştiği ortak noktaya batıp örüyorum. Tığımda tutuyorum. Bir tane de buradaki köşeye batıp tığımda toplayıp hepsini beraber örüyorum. Omuzda şöyle bir arka omuzda böyle bir toplama yaptım. Yeniden trabzanların üstüne birer ikili trabzan örüyorum. Bu ortaya gelene kadar her trabzanın üstüne bir adet ikili trabzan öreceğim. Burada şu üçlünün üstüne 2 tane örüyorum. Bir tanesi boştayken onun üstüne batıp bir kere de çıkıyorum. Sonra köşeye geliyorum. Yine bir kere çıkıyorum. Toplama yapmaya başladık yani. Hepsinin kesiştiği yere batıp çıkıyorum. Sonra bir kere de bu köşeye geliyorum. Batıp çıkıyorum ve bu öndeki motifin ilk üçlü grubun ilk trabzanına batıp çıkıyorum. Ve hepsini bir örüp tığın üstüne ipimi alıyorum. Trabzanların üstüne birer trabzan örüyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Şu ikisinin kesiştiği yere kadar geleyim. Tam ortadaki iki motifin çakıştığı yere geldiğimde de bir tane ikili trabzan buraya örüyorum. Bir tane ikili trabzan da bu köşeye gelip örüyorum. Daha sonra tekrar trabzanların tepesine birer ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Ta ki şurada toparlama yapacağımız yere kadar. Şurada yaptığım yuvarlamayı orada da yapacağım. Buraya geldiğimde yine tam olarak köşede bir trabzanı açıkta bıraktım. Şimdi bir trabzanı bir kere de çıkıp bekletiyorum. Köşeye batıyorum. Yine bir kere de çıkıp bekletiyorum. Bu sefer yine kesiştikleri noktaya batıyorum. Çıkıyorum. Köşeye batıyorum. Çıkıyorum. Ve ilk trabzanın tepesine batıp çıkıp hepsini bir topluyorum. Ve tekrardan trabzanların üstüne ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Bu sefer yine şuradaki toparlamaya kadar omuzdaki. Omuzdaki toplamaya geldiğimde de son trabzanı ördüm. Köşeye geliyorum. Batıp çıkıyorum. Kesiştikleri yere batıp çıkıyorum. Diğer köşeye de batıp çıkıyorum. Hepsini bir ördükten sonra yine trabzanların üstüne ikili trabzanlarımı örerek devam ediyorum. Ta ki başladığım noktaya, yani buraya kadar. Şurada da yine aynı, buraya bir tane ikili trabzan, bir tane de buraya ikili trabzan yapıp geçiş sağlayacağım. İkinci sıraya geçmeden evvel hemen burada ilk ördüğüm trabzanın üstüne batıyorum, kaydırarak geliyorum ve daha sonra bir zincir çekiyorum ve tığın üstüne ipimi alıp aynı boşluğa bir kez daha batıp hepsini bir topluyorum. Yani bu sırada artık yarım trabzanlar öreceğim. Hemen yanındakine de batıp yarım trabzanımı örüyorum. Onun yanındakine de batıyorum yarım trabzan. Şimdi buraya geldiğimde ise şu omuzda toparlama yapmış olduğum yere bakın, 2 tane büyük boşluk görüyorum. O boşluğun birine batıp çıkıyorum. Tığın üstüne ip alıyorum. Diğer boşluğa da batıp çıkıp hepsini bir topladıktan sonra tekrardan yarım trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Ta ki şu ön kısımda yapmış olduğum toparlamaya kadar. Şimdi buraya kadar geldim. Bakın. Buraya kadar geldiğimde şurada 2 tane toparlama yaptığım yerin büyük kısmı var ya. 4 yerde toparlama yapacağım. 2 şu kısım, 2 şu kısım. Geldim hemen.
Şimdi ilk önce battım, çıktım. Tığın üstüne ip aldım, battım, çıktım. Tığın üstüne ip aldım, battım, çıktım. Tığın üstüne ip aldım, battım, çıktım ve hepsini bir toplayarak tekrar tığın üstüne ip alıyorum ve yan tarafa gelip hemen oraya da bir yarım trabzan örüyorum ve yarım trabzanlarımı örmeye devam ederek ön kısımdaki şuraya kadar ilerliyorum. Tam olarak buraya geldim. Şimdi tekrardan 2 buradan 2 buradan toparlamamızı yapacağız. Battık, çıktık. Tığın üstüne ip al, bat, çık. Tığın üstüne ip al, bat, çık. Tığın üstüne ip al, bat, çık. Yani tam 4 noktaya bu işlemi yaptıktan sonra hepsini toparlayıp ve başladığımız noktaya kadar bu şekilde ilerleyeceğiz ama şu omuzda yaptığımız minik toparlamayı bir kere de burada yapacağız. 2 noktada toplama yapıyoruz. Ense omuzdaki kısımdayım. Burada da 2 tane boşluğa batıp bir önceki toparladığım yerde topluyorum ve başladığım noktaya kadar yarım trabzanlarımı örüp yakanın boyun kısmını tamamlamış olacağım. Başladığım noktaya geldiğimde de burada ilk örmüş olduğum burada yarım trabzanın içine batıp kaydırma yöntemiyle arasından geçirip kilitledikten sonra da ipimi kesiyorum. Dediğim gibi yaka kısmını tamamlamış olduk. Yaka kısmını tamamladığım kazağımın şöyle göstereyim. Daha da kapatmak isteyen birkaç sıra daha dönebilir. Hiç fark etmez. Dilediğiniz kadar kapatabilirsiniz. Etek kısmına geçeceğiz. Etek kısmını örerken de ilk sırayı trabzan, daha sonra da istediğiniz sıra kadar büyüklükte lastik örümüne devam edebilirsiniz. Ben deneyerek bakacağım. Kaç sıra hoşuma giderse oraya kadar lastiği öreceğim ama ilk beraberce başlayalım. Detaylı lastik örümünü görmek isteyenler videolarımın arasında tığ işi lastik yapımı aratarak bu lastik yapımını daha iyi izleyebilirler diyebilirim. Şimdi buradan ilmeğimi çıkarttıktan sonra kazağın kol altına gelen bir kısmından batarak ikili trabzanlar örmeye başlayarak etek kısmını geçiyoruz. Şuradan batıyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. Hemen yanına bir ikili trabzan daha örüyorum. Şimdi burada asıl göstermek istediğim köşelerde yapacağım işlem. Bu köşelere geldiğimde ilk önce birine batacağım, çıkacağım. Daha sonra diğerine batacağım, çıkacağım ve ikisini bir toplayacağım. İşte köşelerin hepsini bu şekilde geçeceğim ilk turdan. İkinci tur zaten lastik örümü olduğundan trabzanları bir önden bir arkadan örerek devam edeceğiz. Şimdi şu diğer kısmı da birlikte geçelim. Toparlama yapacağım kısma geldiğimde bir tane buraya örüp çıkıyorum. Bir tane bu köşeye örüp çıkıyorum. 3 ilmeği birden toplayıp tekrardan ikili trabzanlarımı örüyorum. Etek kısmının tamamının ilk sırasını bu şekilde yapıp geleyim. İlk sırayı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya birlikte çıkalım. Eteğimizde. Hemen en üstteki trabzana batıp aradan kaydırarak çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp arkasından da ilmeğimi alarak sahte trabzanımı ördükten sonra sırasıyla bütün trabzanları bir önden bir arkadan örmeye başlıyorum. Yani lastik örümüne başlıyorum. Önden. Şimdi burada ikisini birlikte toplayarak ördüğüm trabzanı tek trabzanmış gibi düşünüyorum. Önden onu alıyorum. Arkadan. Önden. Arkadan. İşte bildiğimiz aslında belki de birçok kez birçoğunuzun da örmüş olduğu lastiği, tığ işi lastiği uyguluyorum. Bu sıranın hiçbir farkı yok. Buraya kadar nasıl yaptımsa aynen devam edeceğim. Birlikte topladığım trabzanları tek trabzanmış gibi öreceğim.
Bir üst sıraya çıktığımda ise daha fazla da uzun örmek isteyenler 2 sırada da bırakabilirsiniz. 3. sıraya çıkan arkadaşlarım şöyle yapacaklar. Varsayalım bu sırayı tamamladık, geldik, buradayız. Şimdi buraya kitleyip, bunun üstüne kitleyip bir üstte gene çakma trabzanla çıkacağız bunun üstünden. Daha sonra öndekini önden, arkadakini arkadan, öndekini önden, arkadakini arkadan mantığıyla dilediğimiz kadar sıra sayısında örebiliriz. O zaman eteği tamamlayayım. Artık kola geçebiliriz. Kollardan da birini ben yerine yerleştireyim. Diğer kolu da birlikte örelim. Evet dostlar, kazağımızın etek ucunu, lastiğini 3 sıra olarak tamamladım. Daha sonra bir kolunu yerleştirdim. Şimdi diğerini beraberce yerleştireceğiz. Bunun için hemen kol parçasını kol evini önüme alıyorum. Parçasını da aldıktan sonra bakın şimdi zaten nasıl yerleştirmemiz gerekiyor. Burada gayet net gözüküyor. Kol evine parçamı kol altından oturtmaya başlayacağım. Burada 3 zinciri örüp bir ilmeğimi çıkarmıştım. Biraz daha yaklaşalım. Ve hemen şurada kolun altındaki kesiştikleri noktadan tığımı batırıp oradan ilmeğimi çıkartıyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum. 2 kere doladığım tığımı köşeye gelip üçlü trabzanlarımı örüyorum. Daha sonra tığdan çıkıyorum ve hemen karşısındaki bu boşluğa batıyorum. İlmeğimi oradan çıkartıyorum. Göstermiş olduğum teknikle, kazağın bütününde göstermiş olduğum teknikle bu motifleri kol evine yerleştiriyoruz. Şimdi bir dolayıp 3 kere de çıktığım grubu ördüm. Sıra ikili trabzanlarda. Şu ilk geçişi, ortadaki geçişi birlikte yapalım istedim. Akılda bir soru işareti hiç kalmadan devam edelim. Şimdi tekrardan bir dola, 3 çık, hemen karşısındaki boşluktan geçiriyorum ve köşedeyim. Köşeye geldiğimde diğer üçlü grubumu örüp şimdi burada hemen nasıl yapıyorum göstermek istiyorum. Ördüm. Şurayı ilmekten çıktım. Şu karşıdaki kesiştikleri noktanın ortasına batıp bu ilmeği buradan geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve buradaki orta noktadan ilmeğimi yine kaydırarak geçirip geri dönüyorum hemen bu boşluğun içine batıp tekrardan ilmek çıkartacağım. Bakın çıkmışken bir daha yapalım. Geldim. İlmeği arasından geçirdim. Bir zincir çektim. Buraya döndüm ve buraya 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi oradaki o dönüşü neden yaptığımı bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum. Şimdi eğer burada o dönüşü yapmasam burada bir şu karşılıklı grubun birleştiği yerde büyük bir açıklık oluyor. O da hoş durmayabiliyor. Böyle toplayarak ilerlediğimizde çok daha hoş bir görüntü ortaya çıkıyor. Öyleyse kol evine yerleşip geleyim. Kol altına kadar geldim. 4 motifi ekledim. Şimdi bu kol altında da tam orta olan noktayı buluyorum. Burada üçlü grubumu örüp zincirimi çekmiştim. İlmeğimi oradan geçirip bir zincir daha çekip yine aynı köşenin içine geliyorum. Üçlü trabzanımı örüyorum. Artık
kol evine parçamı yerleştirmiş oldum. Sıra kol parçasını yandan örüp formunu vermekte. Karşılıklı birleştirerek de aynı kol evine yerleştirdiğim gibi parçayı karşılıklı birleştirerek formunu vermiş olacağız. O zaman kol ağzına kadar da bu şekilde birleşip geleyim. Kol ağzına kadar geldim. Şimdi kol ağzının köşesindeki diğer üçlü grubumu ilk olarak örüyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. İlk olarak buradaki köşedeki boşluğa batıp ilmeğimi oradan geçiriyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine gelip batacağım. Kaydırma yöntemiyle de o trabzanın tepesine geçmiş oluyorum böylelikle. Ve trabzanların tepesine bir adet ikili trabzan örmeye başlıyorum. İlk olarak çakmasını örelim. Daha sonra sırasıyla yan yana trabzanların üstüne ikililerimizi örüyoruz. Şimdi ortadaki motifin birleştiği yere kadar bu şekilde ilerleyip geleyim. Birleştikleri yere geldiğinde ise ilk olarak buradaki köşeye bir tane örüp çıkıyorum. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıp buradaki köşeye geliyorum. Çıkıyorum ve burada üçünü bir örüyorum. Daha sonra yeniden trabzanların üstüne bir ikili trabzan. Her iki motifin kesiştiği köşede iki trabzanlı bir toplama yapıyorum. Başladığım noktaya kadar aynen devam edeceğim. Başladığım noktaya geldim ama şurada trabzanın üstüyle başlamıştım. Şimdi şu son köşede de bir toplama yapmam gerekiyor. Onu da yaptıktan sonra buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Yine kaydırma yöntemiyle üstüne gelip ilk çakma trabzanımı örüyorum. Sonra tığımın üstüne ip alıp artık trabzanları lastik öreceğim için bir önden bir arkadan örerek bu ikinci ve benim için son olan sırayı da böylelikle tamamlıyorum. Kolu kısa geldiyse daha uzun örebilirsiniz. Lastiği daha uzatabilirsiniz. Lastiği bileğe oturtabilirsiniz motifleri toplayarak. Bununla ilgili yapmış olduğum sayfamda ürünler var. O ürünlerin kol kısmında bileğe nasıl oturttuğumu görebilir. O videolardan faydalanabilirsiniz. Çünkü bileğe oturtmalı da güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Öyleyse bu sırayı da böylelikle tamamlayıp geleyim. Göstermem gereken bir şey olduğunu gözden kaçırdım. Bu kısma geldiğimizde bu birlikte topladığım trabzanı sanki tek trabzanmış gibi örüyorum. Sırada ne varsa önden örmem gerekiyorsa ikisini birden önden, eğer arkadan örmem gerekiyorsa ikisini birden arkadan örüyorum topladığım trabzanları. Evet efendim, yine en sevdiğimiz kısım, finale geldik. Büyük beden, oversize bir kazak sahibi olduk. Eğer benim verdiğim ölçülerde ördünüzse şayet. Tekrardan bir ölçü vermem gerekirse kazağımı önüme yatırdığımda 62 santim yapıyor. Yani etrafı 124 santimdir kazağım. Hemen boyunu bakıyorum. Kazağımızın boyu da 54 santim. Tabii ki çok daha büyük bedenler motifi fazla uzun, bir sıra daha fazla örebilirler. Ama ortalama olarak bu kazak 36'dan şöyle söyleyeyim 52 beden bile giyebilir diye tahmin ediyorum. Bir motif boyu uzun örerse tabii daha iyi olur. Çünkü hani yapılı hanımefendiler kazağı biraz daha yukarı kaldırdıkları için kısa durabiliyor. 12 motifle de kazağımızın, artı 12 motifle de kazağımızın boyunu uzatabilirsiniz. İplere gelecek olursak da zemin renginde kullandığım etrofilin morundan 5 adet
gitti. 5 adet kullandım. 5. adetten arttı epeyce tabii ki, onu da söyleyeyim. Ara renklerinde ise 3 farklı Yarnart cinsin splash'ını kullanmıştım. Bu splash'lardan 2'şer adet kullandım. 2, 4, 6 adet diye düşünebilirsiniz. Bunu da bir bilgi olarak bırakayım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gittinizse efendim, her zamanki gibi sizlerden güzel kalbinizi rica ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Hala abone değilseniz abone olmayı tekrardan hatırlatayım efendim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.